Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda uygun fiyatlı ama aldığımızda uzun yıllar götürecek, ekranı, performansı ve bataryasıyla da gerçekten memnun edecek bütçe dostu tabletleri inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir tabletten bahsetmeyeceğim. O yüzden içiniz rahat olsun. Tablet alırken nereden aldığımız satıcılar önemli. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ben de incelemek için bir tablet aldığımda oradaki linklerden alıyorum. Yani için rahat olsun. Bu serinin devamı, fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Bu tarz tarafsız incelemeler için destekleriniz benim için çok önemli. Ve burada bütçe sınırımız da 20.000 olacak. Tabletler için orta seviye diyebilirim. Şimdi ilk tabletimize başlayalım. Burada yeni çıkan Xiaomi Pad 7'yi görüyoruz. 11.2 inç IPS bir panelle gelirken burada neredeyse 4K bir çözünürlük, HDR10 Plus, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojileri görüyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en sağlam tabletlerden biri. 144 Hz tazeleme ile beraber de günlük kullanımda yağ gibi akan bir tablet ve 800 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Boyutuna oranla parlaklık çok yeterli. Ekran kalitesi anlamında kesinlikle memnun kalacağınız bir tablet. Donanımda Android tarafında bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini Snapdragon 7 Plus Gen 3'ü görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 90 FPS rahat veriyor. Genel olarak oyunlarda donma, takılma, ara ara FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve iyi bir performans veriyor. Bu fiyatlarda oyun için bir tablet alacaksak Xiaomi Pad 7 mükemmel bir seçenek diyebilirim. Kamera kısmında ana kamera 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.3 diyaframı görüyoruz. İki kamerayla da Full HD 30 FPS videolar çekebileceğiz. Bu fiyatlarda bir tablette kameradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Batarya kısmında 8850 mAh batarya 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Batarya performansı olarak ortalama bir kullanımda 2 güne kadar götüren bir tablet. Dörtlü stereo hoparlör sistemiyle de oyun oynarken, içerik tüketirken seslerin nereden geldiğini çok net şekilde anlayabiliyoruz. Ses kalitesi olarak da bu fiyatlardaki en sağlam cihazlardan diyebilirim. Malzeme kalitesi olarak da tamamen alüminyum kasası cihazı biraz daha premium seviyeye getirmiş ve 6.2 mm kalınlık 500 gramlık ağırlığıyla da boyutunu oranlayınca ağırlık olarak da ortalama diyebilirim. Tasarım olarak da Xiaomi Pad 7'yi ben gayet beğendim. İkinci sırada eğer büyük ekranlı bir tablet istiyorum, kalemiyle gelsin, uzun ömürlü kullanayım, özellikle de öğrenciyim diyorsan Tab S9 FE Plus'ı görüyoruz. S9 FE Plus'ta ikili kamera sistemi ve 12.4 inçlik QHD Plus ekranı burada da görebiliyoruz. Donanım olarak 8 GB RAM'in haricinde S9 FE ile hiçbir fark yok. Ekran büyüdüğü için bu ekranda çalışmak, not tutmak kesinlikle daha keyifli. Bunun dışında batarya performansı da S9 FE'ye oranla ekran süresi olarak ortalamada 2 saat daha fazla diyebilirim. Büyük ekranlı dizi film izlemek, ders çalışmak için bir tablet arıyorsanız en mantıklı tercihlerden biri. 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesini bu tablette de görebiliyoruz. Üçüncü sırada tablette benim birinci odağım performans ve uzun ömürlülük. Aldığımda 5-6 yıl sorunsuz kullanayım, 60 FPS sabit versin, benim için 120 FPS, ekranda 120 Hz gibi bir beklentim yok diyorsan iPad A16'yı görüyoruz. Tasarım daha da sadeleşmiş. Buradaki iPad yazısı da kaldırılmış. Ekran tarafında da çerçeveler çok az incelmiş durumda. Bu sayede ekran boyutu 10.9 inçten 11 inçe çıkmış. Malzeme kalitesi olarak da yine oldukça premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir yapıyla geliyor. 7.7 mm kalınlık ve 477 gramlık bir ağırlığa sahip. Çünkü burada Apple'ın A16 yongasını görüyoruz. iPad 10. nesilde A14 vardı. 2 nesil atlamış durumdayız ama uygun fiyatlı bir tablet olduğu için Apple burada Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'te yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ekran tarafında 11 inç QHD Plus 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kez HDR10 desteği de geldi. 500 nit parlaklık gayet yeterli. Şu anda tableti kullanmaya
kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz'e eğer iPad Pro'ya geçmezsem alışacağım gibi. İşlemci çok güçlü olduğu için akıcılık biraz geride kalsa da tepkisellik tarafından kurtarıyor. Ve A16'nın yanında bu kez 4 GB değil 6 GB RAM ile beraber geliyor. Hemen bir parmak izine de bakalım. Evet, parmağı dokundurduğum anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Hoparlör tarafında bir tane altta bir tane üstte olacak şekilde 2 adet stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kamerayla beraber 4K çekimler yapabileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesine bakarsak, evet, şu anda iPad'in kutusunu çektim. Detaylar gayet net gözüküyor. Renkler ve canlılık da gerçeğe yakın. Video tarafında da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon tarafına detaylı incelemede bakacağız. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da Bluetooth 5.2'den 5.3'e yükselmiş durumda. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda en büyük yenilikler bunlardı. Son sırada 20.000 civarı bütçeyle ekran kalitesi benim için birinci öncelik ve performans olarak da bu fiyatlarda alabileceğim en iyi Android tableti istiyorsam bu noktada Galaxy Tab S9'u görüyoruz. Ekran kısmında açıkçası bu fiyat bandında da açık ara en iyi tablet diyebilirim. 11 inç dinamik AMOLED QHD Plus çözünürlüğün yanında 274 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı olarak da çok daha farklı bir konumda diyebilirim. Özellikle grafik tasarım veya çizimle uğraşıyorsanız HDR10 Plus gibi destekleri de görebilirken bu ekran oldukça ideal. 750 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Tableti oranla da ekran kalitesi gerçekten üst seviyede. Ekran olarak hiçbir şekilde üzmeyecektir ve ekranda olduğu kadar Yonga seti de oldukça güçlü. Snapdragon 8 Gen 2'yi burada görebiliyoruz ve 8 GB RAM ile de birlikte geliyor. PUBG gibi oyunlarda 90 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz ve bazı destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i verebiliyor. Oyuncular için de çok mantıklı bir tabletken eğer tablette video render gibi yüksek performanslı işler yapıyorsanız da Tab S9 aldıktan sonra uzun yıllar kullanabileceğiniz bir cihaz diyebilirim. Sadece oyun için değil, günlük kullanımda da çok hızlı, akıcı bir şekilde çalışıyor ve 4-5 uygulamayı aynı anda çalıştırsak bile hiçbir şekilde yavaşlama problemi yaşamıyoruz ve yanında kalemiyle de birlikte geliyor. 5.9 mm kalınlık ve 498 gramlık ağırlığıyla da boyutuna oranla da gerçekten ince diyebilirim. Batarya performansında gün içinde 5-6 saat oyunda oynasanız bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Özellikle de tableti çok fazla zorlamadığınızda, yani günlük bir kullanımda 2 güne kadar da rahat bir şekilde götürüyor. Arka tarafta 13 megapiksellik bir kameramız varken 4K 30 FPS videolarda çekebiliyoruz. Fotoğraf ve video kalitesi bir tablete oranla yeterli diyebilirim. Burada depolamayı 1 TB'a kadar da hafıza kartıyla beraber arttırabiliyoruz ve 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Dostlar, şimdi en önemli kısım, bu tabletler kime göre derseniz, özellikle ben tableti oyun için kullanacağım. Ekran kalitesi iyi olsun, batarya olarak da beni üzmesin diyorsan Xiaomi Pad 7 şu anki fiyatlarıyla alınabilecek en mantıklı tabletlerden diyebilirim. Ben öğrenciyim. Performanstan ziyade büyük ekran ve iyi bir batarya istiyorum. Aynı zamanda yanında kalem de gelsin diyorsan Tab S9 FE Plus uygun fiyatla alınabilecek en mantıklı tabletlerden. Bütçem 16.000 bandında, performans odaklıyım, akıcı, hızlı bir tablet istiyorum ama 120 Hz ve 120 FPS beklentim yok. 6-7 yıl, uzun yıllar güncelleme alsın, sorunsuz kullanayım, kompakt tasarım, çok da büyük olmasın diyorsan iPad A16 en mantıklı seçenek. Kanalda kutu açılımını yapmıştım, onu da kartlara koyarım ve uzun kullanım testi de gelecek, onu da kaçırma derim. Fakat ben her yönüyle üst seviye bir ekran istiyorum. Aynı zamanda performans da benim için çok önemli. Uzun yıllar güncelleme alsın, ince, hafif, taşıması kolay, kaliteli bir tablet istiyorum. Tab S9 bütçeyi de çok zorlamadan alınabilecek en mantıklı seçenek. Açıkçası listeyi genel olarak değerlendirirsem şu anki piyasada 15 ile 20.000 bandında en iyi tabletler bunlardı. Eğer bütçem bu aralıkta bir tablet alacaksan bence başka bir tablete bakmayın. Çünkü fiyatı, performansı ve deneyimiyle en iyilerden bahsettim. Tablet alırken nereden aldığımız önemli. Bu tabletlerin hepsinin linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanı öneririm. Bu serinin devamı için de abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.